Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 boyutlu kağıt rölyef tablo yapımında sizlerle bu resmi çalışacağız. Öncelikle bir adet resmimizi kenara ayırıyoruz. Bu resmi mukavva üzerine yapıştırıp giydirme işlemini, kestiğimiz katları onun üzerinde çalışacağız. İkinci resmimizde şöyle yapıyoruz. Resmimizin çerçevesi var ve altında kalan bölüm bu beyaz kısımlar. Öncelikle aralarına girerek tamamen birinci resmimizde bu boşlukları çıkaracağız. Hemen kesmeye başlıyorum. Çerçevemin şekline göre kenarlarını hizalayıp düz bir şekilde kesiyorum. Yaprak kısımlarına gelince bazı yapraklarımın kenarlarında tırtıklı olan yerleri var. O kısımları da yaprağımın şekline göre kesiyorum. Boşluklarını tamamen çıkartacağım. Bu şekilde tüm beyazlıkları atacağım. Bir de burada küçük bir yeşil yaprağım var. Onu da çıkaracağım. Resmimdeki bütün altta kalan parçaları kesip temizledim. Bu aralarda vardı minik minik. Tamamen çıkarttım. Etrafındaki çerçeveyi de çıkarttım. Şimdi bir diğer resme geçeceğiz. Ben yine birinci resimde kestiğimiz bütün parçaları temizledim. Şimdi yapraklarını atacağız. Öncelikle bu yaprağı, bu çiçeği, buradaki küçük yaprağı, bu yaprağı ve bu yaprağı atıyoruz. Bunlar resmimizdeki en altta kalan parçalar. Şimdi alttaki yaprakla başlıyorum. Yine çerçevemi düz bir şekilde alıyorum. Menekşenin kenarındaki şekline göre kesiyorum ve yaprağımı çıkartmış oldum. Şimdi buradaki yaprağımdayım. Üste kalan yaprağın şekline göre kesiyorum. Menekşenin etrafından alıyorum ve yaprağımı çıkartmış oluyorum. Bir diğer tomurcuğum var. Yine çerçevenin olduğu yeri düz alıyorum. Kök kısmını çıkarıyorum. Bu yaprağım altta. Menekşenin kenarından şekline göre kesiyorum. Bir diğer yaprağımız da bu. Bunu da kesiyorum. Ve bu resimde atabileceğimiz yeşil yapraklar bu kadar. Şimdi üçüncü resmimize geçiyoruz. Üçüncü resmimizde ilk resimdeki kestiğimiz parçaları kestikten sonra yeni yapraklar ilave edeceğiz. Bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir tanesi bu, bir diğer yaprağım, bu yaprağım, bu yaprağım ve buradaki iki yaprağım. Şimdi bunları çıkaracağız. Hemen çerçevemin kenarından düz bir şekilde alıyorum. Yine menekşenin yaprağına göre şekil veriyorum ve kesiyorum. Bir diğer yaprağım bu idi. Bunu da hemen çıkarıyoruz.
Bunlar bizim resmimizde en altta kalan yapraklarımız. Hepsini sırasıyla atacağız. Kestiğimiz 3. resim bu. Bir diğer yaprağımız bu. Hemen yine şekline göre kesip çıkarıyorum. Yapraklar çok olduğu için hızlıca atıp daha sonra giydirme işlemi yaparken bunları yine tek tek kabartacağız. Bir diğer yaprağımız bu. Bir tanesi bu. Bir tane yaprağım burada. Bir diğer yaprağımız da bu. Bir de en altta kalan şu ortada bir yaprağımız var. Tamamen menekşelerin altında kalmış. Hemen onu da çıkarıyorum. Şuradan bu yaprağın devamı var. Onu dokunmuyorum. Bu şekilde şekline göre hemen kesiyorum. Bu ortadaki yaprağı da atıyorum. Şimdi bir diğer resmimize geçeceğiz. Şimdi 4. resmimize geçtik. Bu resimde de bir önceki resimde kestiğimiz yapraklara ilaveten bu yaprağımı, buradaki çiçeğimin kök kısmını, buradaki yaprağımı, buradaki yaprağımı, buradaki yaprağımı ve buradaki yaprağımı çıkartacağım. Hemen bununla başlayayım. Bunun altında bu yaprağı sona bıraktık. En önce en altta kalan parçaları atıyoruz. Bir diğer geride kalan yaprağımız, buradaki yaprağımız. Bu yaprağım da bu yaprağın altında. O yüzden öncelik bu yaprağı vererek kesiyorum. Bir de bu çiçeğimizin kökünü alıyoruz. Ve şuradaki yaprağımı çıkarıyorum. Bir tane de yaprağım burada var. Evet. Şimdi bir sonraki resmimize geçiyoruz. Bu resimde de şöyle yapıyoruz. Buradaki menekşem en altta, sarı menekşe diğerinin üzerinde. Buradaki menekşemde de bu en altta. O yüzden şöyle yapacağız. Bu menekşe kenarından kesiyorum. Şu kısım alta geleceği için bir diğer menekşeden pay alıyorum. Yapıştırırken şu menekşeden bir tane koyacağız üzerine. O yüzden yandaki menekşeden pay aldım. Bu parçaları atmıyoruz. Çünkü giydirme yaparken her yaprağını kullanacağız. Daha sonra da şu menekşemiz bizim en altta.
Bu diğerinin üzerinde. Ben burada hem çerçeveden kurtarmak istiyorum hem de bu yapraklarını temizlemek istiyorum. O yüzden şöyle yapacağım. Hemen yeşil yaprağımı hem diğer menekşeden hem de diğerinden kurtardım. Bunu tek parça halinde yapıştıracağız. Burada da şöyle yapıyorum. En altta kalan bu olduğu için hemen yandaki menekşeden pay alıyorum. Hem yeşil yapraklarından kurtarıyorum. Bu menekşe zaten bizim en üstte olan menekşemiz. Bu çerçeveye yapıştırmayacağız. Bunların yapraklarını kullanacağız. Biz bundan sonra artık parça parça çalışmaya geçeceğiz. Bizim için önemli olan şu iki menekşe. Çünkü diğerlerinin altında kalıyor. O yüzden öncelikle bunları tek bir parça halinde yapıştıracağız. Ve bu şekilde paylı kesmiş oldum. Şimdi kağıdımız yetmediği zaman ne yapacağız? Alttan gözükmeyen parçalardan çalma işlemi yapacağız. Mesela benim şuradaki yaprağım tek bir parça halinde yapıştıracağım için ben bundan hemen çalma işlemi yapıyorum. Bu altta kalan parçamı gördüğünüz gibi şekli bu şekilde. Ben hemen bir sonraki yapraklara içe doğru pay vereceğim ve çalacağım. Bu kısım biz yapıştırırken gözükmeyecek çünkü. Böylece hem kağıttan tasarruf edeceğim hem de diyelim ki silikonla biz yapıştırmaya başladık. Bu sefer kağıdımız eksik geldi. Yapıştırdığımız içinden çalma işlemi yapamayacağız. O yüzden her ihtimale karşı birkaç tane yaprağı alttan alıyorum. Bir tane gözükmeyecek yaprak daha bulabilirim bu resimden. Şuradaki yaprağı da alabilirim. Bu da yine yeşil yaprakların altında. Onu da yine şu şekilde alıyorum. Şekli buradan geliyor. Şöyle döndürüp tekrar bakacağım. Evet. Bu benim üste gelen yaprağım. Ben buna buradan pay vereceğim. Hem sarı kısmından pay vereceğim. Hem buradan bir tane yaprak da buradan almış oldum. Diğer kalan resimlerimde de giydirme işleminde kullanacağım. Bunlardan da destek almış olacağım. Kağıdım eksik gelmesin diye. Bir tane yaprak da şuradakini alabilirim. Yine şuradan başlıyorum. Şekline göre kesiyorum. Yaprağım burada son buluyor. En üstteki kalan parça bu. Hemen yanlara pay veriyorum. Kesik bir görünüm oluşmasın diye. Hemen bu sarı yaprağımı da alttan çalıyorum. Evet. Böyle birkaç tane yaprak alttan alabiliriz. Şimdi tüm kestiğimiz kağıtları kahverengi keçeli boya ile arka yüzünü kendimize çeviriyoruz ve boyuyoruz. Tüm kestiğimiz her yeri, çiçeklerin etraflarını, çerçevemizin kenarlarını bu şekilde keçeli kalemle boyayacağız.
Boyama işlemini bitirdikten sonra cımbız ile yine tüm boyadığımız her yeri 1 milimden dışa doğru kıvıracağız. Çok incecik, küçük küçük. Sadece buralarını değil, bu kestiğimiz iç kısımları, bunlar bizim kesim hatalarımızı kapatmak için. Beyaz beyaz kestiğimiz yerler gözüküyor. Boyarken de o hataları örtmüş oluyoruz. Böylece tablomuz çok daha muntazam görünüyor. Tüm kestiğimiz parçaları bu şekilde boyayıp cımbızlayacağız. Bir tane resmimi bütün olarak mukavva üzerine yapıştırdım. Yine en altta kaldığı için bir tane yaprak buradan aldım, gözükmeyen yerlerinden. Daha sonra tersini çevirdim. Boyamam, cımbız işlemlerimi bitirdikten sonra güzelce ütüledim. Tüm kağıtlarımı bu şekilde kırmadan yavaş yavaş ütüleyip form kazandırdım. Şimdi artık yapıştırma aşamalarına geçiyorum. Bu bizim kestiğimiz 1 numaralı parçamız. Arkasını çeviriyorum. Silikonumu sıkıyorum. Silikon tabancası da kullanabilirsiniz. Ben şırıngayla daha rahat ayarlıyorum. Kestiğim çöp şişlerimi bu şekilde yerleştireceğim. Tüm yapraklarımın altına bu şekilde havada kalabilecek şekilde alttan gözükmeyecek miktarda çöp şişlerimi dizeceğim. Ben kısacık size göstereyim. Daha sonra da silikonumu üzerine sıkacağım ve kağıdımıza yapıştıracağız. Çöp şişlerimi doldurdum. Şimdi resmimin üzerine ters çevirip yapıştırıyorum. Çok hafif baskı uyguluyorum. Şimdi ikinci resmimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde silikonumu sıkacağım. Çöp şişlerimi dolduracağım. Yine üzerlerine silikonumu sıkıp yapıştıracağım. Çaldığımız kısımlardan çöp şişlerimiz gözükebilir. Onda sorun yok. Önemli olan bu boşlukları çıkarmıştık arka planda. Oralardan silikon ve çöp şiş gözükmemesi bizim için yeterli. Sadece ona dikkat etmemiz gerekir. Çünkü bunların üzerine bir diğer resim geldiğinde kapatacak. Biz gözükmeyen yerlerinden çalma işlemi yaptık. Bir de katları yapıştırırken şöyle çok hafif kaldırıp da baktığınızda yaprakların, çiçeklerin kenarlarının üst üste gelmesine dikkat edelim. Şimdi üçüncü resmimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde arkasını çöp şişle silikonla doldurup yapıştıracağım. Dördüncü resmimizi de yaptım. Hemen çeviriyorum ve yerine monte ediyorum. Pardon, üçüncü resmimiz bu. Şimdi bu son çerçeveli resmimiz. Burada ben şöyle çalıştım. Bizim bu çerçevemizin köşelerinde
kesikler var. Oraya da boyut vermek için hemen burasını kesiyorum. Tüm köşelerini bu şekilde kesiyorum. Hemen arkalarından şu kısımlarını boyuyorum. İncecik cımbızlıyorum ve öyle yapıştırma işlemini yapıyorum. Hemen bu köşeleri kalemimle boyadım. İncecik içe doğru cımbızla kıvırıyorum. Diğer köşeyi de yapıyorum. Boyamıştım ben bunları hemen. Evet. Silikonumu sıkıyorum. Bu kısım biraz parçalı çalışmış oldum. En azından köşelerini bu şekilde belirginleştirmiş oldum. Hemen yine alt parçayı da yapıştırıyorum. Bir diğer parçam. Bunu da yerine yerleştirdim. Ben düzeltmelerini daha sonra yapacağım. Şimdi bu parçamızı da çöp şişle dolduracağız. Ve yerine monte edeceğiz. Çöp şişlerimi hazırladım. Hemen yerine bırakıyorum. Evet, bu köşelere de hareketlilik kazandırmış oldum. En azından bir bütün kağıt görünümünü kaldırmış oldum. Şimdi bizim 2 tane kestiğimiz kağıt vardı. Bu kenar kısımlarından pay almıştık. Birer tane onları yapıştıracağız. Hemen silikonumu sıkacağım ve yerine bırakacağım. Bir diğer menekşem de bu. Çünkü bunlar en altta kalan menekşelerim. Bu 2 menekşeyi de yerleştirdik. Bu videomuz buraya kadar. Bundan sonraki videoda artık çiçeklerimize ve yapraklarımıza boyut verme kısmına geçeceğiz. Bu yaprakları da menekşeleri de tekrar koyacağız ama önce bunları boyutlandıracağım. Daha sonra bunlara geçeceğim. Çünkü bu menekşeler en üstte. Önce bunlara boyut vereceğiz. Daha sonra da diğer menekşelere geçip boyutlandırmayı bitireceğiz. Şimdiden sizlere iyi seyirler diliyorum.